Arkadaşlar merhaba. Örnek bir parça üzerinden simultane operasyon gerçekleştireceğiz. Ön hazırlı yapılmış parçamızın stok kısımları bu şekilde arkadaşlar. Şu ara bölümde bu ara bölümdeki boşaltmayı yapacağız. Sağ tuşlayıp Insert Operasyon Mill Multi-Axis bölümünden Variable Guiding Curves seçeneğine tıkladım. Şimdi burada mevcut takımımızı oluşturalım. Örneğin küre 1 takımımızı zaten var diyor içerisinde. Tamam. Küre 1'i seçtim arkadaşlar. Şu kısımdan offset seçeneğini seçtim ve dedim ki bu offsetim olsun, buradan bu yüzeye kadar gitsin. Yüzey olarak da kısımları seçiyorum. Gerekli düzenlemeleri artık takım yoluna göre bakarız arkadaşlar. Helical gezme yapsın. Ondan sonra 0.1 yapalım. Devir ilerlemede de örneğin 12.000 devir verdim. İşte 1500 ilerlemesini verdim. Hesaplatma yapalım. Tabi eksenini ayarlamadık daha. Bizim istediğimiz parçamızın sabit, daha doğrusu takımımızın sabit kalması ve döner tablomuzun dönerekten bir işlem yapacağız. Torna mantığı gibi. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir takım yolu gerçekleştirdi. İşte uygun olmayan, aslında uygunmuş gibi gözüküyor ama uygun olmayan bir takım yolu parçamızın içerisinden geçiyor. Şimdi eksen ayarlarını yapalım. Axis Abundance bölümünden burası normal to drive değil, interpolant aren't axis diyoruz. Ve ayarlar bölümünü açıyoruz arkadaşlar. İlk ayarımız şu kısımda olsun. Yani parçamız buraya geldiği zaman eksenimiz bu yönde olsun diyoruz. Bir tane daha ekleyelim. Parçamızın çıkış noktasında da bu şekilde bir kesme işlemi yapsın diyoruz. Bakalım programımız, takım yolumuz nasıl olacak? Hemen ön izlemesini yapalım. Tabii burada takımın dönüğü göreceğiz. Burada takımın dönüğü göreceğiz. Aslında makineye attığımız zaman ise takımın sabit kalıp tablonun döndüğünü göreceğiz arkadaşlar. Bu tarz silindirik işlemeler yapacaksak, bu tarz programları yapacaksak bu şekilde interpolant around axis seçeneğini kullanaraktan işleminizi yapabilirsiniz. Bu sadece bu tarz değil. Burada manuel ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela buraya gelince böyle işte absürtlük yapalım. Buraya gelince de şöyle olsun dedim. Start dedim. Yani görmüş olduğunuz gibi şimdi daha net belli olacak. Bakın. Yani düzden yataya geçip yataydan tekrardan bu şekilde ters açıya yatabiliyor. Bu tarafa yatabiliyor. Yani simultane operasyonlu yöntemlerinden sadece bir örneği bu. Başka örneklerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.